Abi hoş geldin. Abi hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyidir bende. Yalı Çapkını 70. bölümü konuşuyoruz abi. Nasıl gidiyor bölüm? Yani dizi nasıl gidiyor diye sorsan daha iyi olurdu. Hala reytinglerle de birlikte anlaşılacağı üzere mafyatik olaylardan 10 bölümdür çıkamamaları, ilk sezon finalindeki olayları tekrar bize yaşatmalarıyla birlikte aslında kağıt üzerinde doğru bir senaryo matematiği kursanız da seyirci nezdinde çok bir şey ifade etmiyor bu yapılanlar. O açıdan aslında bölüm kağıt üzerinde başarılıydı. 3 tane çengel attılar bunlara. Zaten konu başlıklarında değineceğiz. Bunlar mesela neydi? Ana hikayemizde aslında Ferit'in Seyran hakkındaki gerçeği Suna ile birlikte öğrenmesiydi. İkinci olay Orhan'ın artık Halis Korhan tarafından gözden çıkarılmasıydı. Mezide ile olan anlaşmalarıyla birlikte. Bir yandan da tabii ki de Tayyar'ın kaçırma olayı vardı. O açıdan bu üçlü çengel diğer bölüme seyircilere merak salmak için güzelce atılmıştı. Bölüm boyunca da bunun kurgusunun yapıldığını gördük. Ama bu anlatılan olaylardan son ikisi gerçekten çok merak uyandırıcı değildi. Aslında ana olay Ferit'in gerçekleri öğrenmesi üzerineydi. O yüzden bölümdeki çoğu sahne aslında doldurma gibiydi aradaki sahneler. Bu açıdan seyircinin merak edebileceği ve 2,5 saat izleyebileceği çok fazla bir şey ben göremedim. Nitekim reytingler de bunu gösteriyordu. Önce istersen bölümün nerede bırakmıştık onu konuşalım. 69. bölümün finalinde Seyran'la Tarık yan yanaydı. Ferit'le de Saffet yan yanaydı. Ferit'in elinde bir silah vardı ve Saffet'e doğrultmuştu. Daha sonrasında Tarık'ı görünce ona doğrultmuştu. Ve bu şekilde finale gelmiştik. Geçen hafta konuştuğumuz üzere burada bir anlaşma gibi bir şey oldu ve paketler birbirlerine teslim edildi muhabbeti gerçekleştirildi. Ve şunu gördük. Ferit'le Tarık konuşurken hep birinci sezon finaline göndermeli bir muhabbet vardı. Ferit'le konuşmalarında aslında şunu da mesajını verdi bence senarist. Biz zaten birkaç bölüm önce Hodri Meydan bölümünde konuşmuştuk Ferit'in elindeki silahı uzun uzun tutmasıyla birlikte aslında. Sezon finalinde birini vurabileceğine dair kanıtları. Nitekim Tarık da bu bölüm aslında sen zaten sıkamazsına getirdi bu olayı. Hadi sık falan dedi. 3 tane madde saydı bunun üzerine ve 3. maddede de sen adam mısın tarzında konuşuyor. Adamlığını sorguladı mesela Ferit'in. Büyük ihtimal bu sezon finalinde Ferit'in yanlışlıkla birilerini istemeden de olsa vuracağını göreceğiz. Şu an öyle bir şey yapamaz durumda ama sanki öyle bir şey yaşayacak ki ilk sezondaki sezon finalinin tam tersini izleyeceğiz gibi bir duruma doğru gidecek. Ama burada vurulan kişi kim olacak onu bilemiyorum. Ya bir de bana şu motivasyonlar çok geçmiyor. Tarık'la Saffet'in işte tekrardan diziye dahil olup işte Seyran'la Tarık'ın özel görüşmesi, işte Saffet'le Suna'nın özel görüşmesi, işte Ferit'in bunları öğrenmesi falan, yani çok böyle olmuş olması için eklenen olaylar gibi geliyor. Peki sana şunu soracağım. Şimdi Tarık ile Ferit yüzleştikten sonra aralarında yeni bir kimya oluşturulmaya çalıştığını gördük. Bu da nedir? Klasik bir mafya dizisinde gördüğümüz kötü karakterin daha böyle deli dolu espriler yaptığı, konuşmasında ve kişiliğinde işin içinde daha çok sarkastik düşünceler olduğu bir tavırdır. Burada bunu 70. bölüm itibariyle Tarık'ta görmeye başladık. İşte canımlı cicimli konuşmalar, seksi diye ona böyle lakap takması falan gibi şeyler gördük. Bana bu hiç geçmedi. Yani bir mafya dizisi olsaydı bu dizi, örneğin Gattar'daki, Çukur'daki ya da İçeride'deki gibi kötü adamla ana karakter karşı karşıya geldiğindeki diyaloglarında o hani eğlendiğimiz, daha hani o kötü adamı biraz daha kötü göstermeyelim de o da aslında özünde iyidir diye gösterilmeye çabalanan her zamanki kötü adamın güldürmeye yönelik tavrı bence Tarık'ta hiç olmamış. Evet, ben de buna katılıyorum aslında. Oyuncu fena oynamamış ama şimdi biz bir aksiyon mafya dizisinin 1. sezonunu falan izlemiyoruz. Mesela aslında Günger Bey ile Çağrı Bey bence Yalı Çapkını bittikten sonra OGM ile oturup bu tarz bir iş yapmalılar. Bence bu türde başarılı olabileceklerine inanıyorum. Çünkü 2 sezondur hani 70 bölüm oldu baktığımızda ve senaristin aslında hep aklındaki düşünce birazcık mafya olaylarını da işin içerisine sokarak o aksiyonla birlikte farklı türde bir iş yapmaktı. Bence tamamen o türe ait bir işi başarabilirler. Burada OGM nasıl tepki verir ve böyle tarzda bir iş yapmak ister mi farklı bir dizide? Onu bilmiyorum ama bu dizi özelinde mesela benim yine en çok keyif aldığım sahneler Seyran'la Ferit'in konuşmalarıydı. Hem tartışmaları olsun hem de mesela o duş sahnesi de gerçekten reklam filmi gibi çekilmiş ve farklı bir konseptteydi. Ben oradaki mesela hem psikolojik yanları hem de pembe dizi tarzındaki sahneleri daha çok seviyorum Seyran'la Ferit arasındaki. Yine tabii ki de odalarında geçen olaylar bence güzeldi. Bölüm başındaki Seyran'la Ferit'in o konuşması koltuk güzeldi. Daha sonrasında arabadaki konuşmalar da güzeldi ve o duş sahnesi de fena değildi açıkçası. Onlar haricinde maalesef dizide hani sanki şey gibi oluyor bir noktada. Hangi karakterle ilgili bir şey yapılırsa yapılsın böyle geçmeme durumu oluyor. O yüzden Tarık özelinde de ben oyuncuya kesinlikle bir eleştiride bulunmuyorum Baran Bölükbaşı'ya. Sadece birazcık hani abi dizisi bitti o yüzden adamı buraya ekleyelim zaten karakter ölmemişti diye eklenmiş bir senaryo hamlesi maalesef.
Onun dışında tabii senin de değindiğin Seyfer tarafında önce birbirlerine girdiler ve bizim birinci sezonda hep gördüğümüz o tartışma sahnelerini gördük. Daha sonrasında başka bir yol çizilerek duygusal bir konuşmayla Ferit'le Seyran tekrardan barıştı. Bu noktada tabii Ferit Seyran'a aslında arkada dönen mafyatik olayların hepsini anlattı. Bu da hani iki çift birbirlerinden her zaman sır saklıyor. Bu dizi niye böyle dediğimiz noktada Ferit aslında devreye girip Seyran'ı yanına aldı ve dedi ki böyle durumlar var. Mezide ölmemiş olabilir. Temkinli olmaya çalışıyorum. Böyle olaylar var. Tayyar diye bir adam var falan dedi. Aslında Seyran da bu birkaç bölümdür Ferit üzerinden yaratılan gizemi öğrenmiş oldu. Evet, böylece aslında senarist daha fazla bu durumu uzatmak istemeyip bu bölüm her iki karakterin de birbirinden sakladığı sırrı ortaya çıkardılar. Fakat bu çiftte şöyle bir sıkıntı var. Şimdi mesela bir insanla ilişki kurduğunda en önemli şey, özellikle daha böyle uzun ilişkilerde, belki de evliliklerde en önemli şey birbirine karşı tarafların dürüst olmasıdır. Bu noktada Ferit çok iyi bir yol kat etti. İlk sezondaki Ferit'i düşün. Yalancının tekiydi. Şimdi 70. bölüme geldiğimizde karakterin artık Seyran'ı çok da sevdiği için ve onu kırmak istemediği için bir noktada kırılacağını bile aslında Seyran'ın saklamayıp ona karşı söylediğini görüyoruz. Seyran ama daha bu yolu daha kat etmedi bence. Çünkü çok da kişisel bir şeydi. Psikiyatr sahnesiyle birlikte aslında birazcık da çok da güzel bir sahneydi. O sahneyle birlikte aslında Seyran'da biraz çözülmeye başlamayı gördük. İşte burada maalesef 70 bölümlük ilerleyişte şunu söyleyebiliriz. Ferit gerçekten iyi bir yol kat etti. Bu dönüşümü iyi yaşadı. Hem Seyran'ı tanıması, hem gerçek aşkı bulması, hem de ailesinin ne olduğunu öğrenmesiyle birlikte farklı yollara gitti. Hem de ölümden dönmesiyle birlikte aslında ikinci sezonda bambaşka bir adama evrildi. Fakat Seyran karakterini şu ana kadarki bütün yazarlar maalesef çok iyi ilerletemediler. Bu da seyircinin dizideki bir noktada yaşadığı sıkıntıları da gösteriyor bize. Yani diyorlar ki bu kadın niye her bölüm farklı davranıyor falan tarzında. O noktada da onun açılımı herhalde 3. sezonda olacaktır. Ona doğru her bölüm bu bölümde kurdukları gibi zemin kuruyorlar gibi bir durum vardı. Özellikle ifakat konusunda Ferit'in onu koruması da burada önemli bir doneydi 3. sezona dair. Şimdi Seyfer tarafından devam edersen Ferit eve geldiğinde herkes de bağırdı. Herkesin kalbini kırdı. Tabi her zamanki gibi Abidin'e de bağırdı. Şimdi burada şundan bahsetmek istiyorum. Ferit Abidin'e sürekli bağırıyor ve sonrasında da barışıyorlar. Bu artık kaçıncı oldu? Yani hep aynı şeyi seyrediyoruz. Bu dizi hep bir döngünün içerisinde derken aslında bundan bahsediyoruz. Yani Ferit sürekli Abidin'e kızıp bağırıp ondan sonra ben böyle biriyim abi deyip de tekrardan aynı noktaya gelmemiz konusu çok can sıkıcı bir noktada. Yani bu adam ben biliyorum ki 2 bölüm sonra yine Abidin'e bağıracak. Yani nereye kadar sürekli Abidin'e bağırması olayını anlamış değilim. Bu arada şöyle bir durum var. Abidin'le barışırken de Abidin ona dedi ki benim sizden başka kimsem yok. Benim sizden başka bir ailem yok dedi. Şimdi bu cümle yine çok önemli. Geçen hafta yorumlarda da yazılmıştı hatta. İşte aslında Korhanlar ailesinden bahsetmiyor. Yalnız olduğundan bahsediyor Abidin diye. Ya bu cümleyi söylettirdiler artık adama. Burada bir bit yeniği var diye düşünüyorum ben. Ya Ferit'le Abidin'in ne zaman arası açılsa tek bölüm özelinde tekrardan düzeltiyorlar. Bu da bir döngüye bağladı bahsettiğin gibi. Ben de hani aynı şeyi düşündüm izlerken. Ya abi kaçıncıya bu adama bağırıyor ve Abidin abinin de hep tepkisi oluyor. Ferit ben gideyim ya. Yapamıyorum ya ben bu işleri. Bırakayım haklısın aslında, böyle bir gözü kanlı şekilde yakın plan çekiyorlar. Ondan sonrasında abi sen beni bilmiyor musun ya? Benim öyle parlamalarım oluyor falan. Tanıyorsun beni artık, şey yapma diyor. Tamam kardeşim diyor. Ondan sonra çözülüyor ama oradaki en önemli olan şey buydu. Senarist de bunu bu sefer bu sahneyi diğer tartışmalar gibi Abidin abiyle Ferit arasındaki boşuna yazmamıştı. O da neydi? Abi büyük ihtimal 3. sezonda Abidin'den çok acayip bir şey öğreneceğiz. Bu da belki de o aileyle ilgili bir sır olabilir ya da o aileden biri olduğunu öğrenme gerçeğimiz ortaya çıkabilir. Ya o adam başından beri bu kadar 70 bölüm dizide hala varsa demek ki bir noktada da bir şey çıkacaktır yani. Bir entrika olacaktır bu kadar her şeyin bu böyle miymiş dediğimiz bir dizide neden olmasın diye düşünüyorum ben. Haris Mezide tarafına geçersek burada 69. bölümde gizemle kalmıştı olay. Acaba ne olacak demiştik ve Mezide dedi ki kısasa kısas. Kan davasına gitti artık olaylar. Birinin canını istiyorum dedi. Bu arada geçen hafta konuştuğum üzere Gülgün'ün flashback'i devreye girdi ve Koçbaşı'nı itiraf etti Halis'e. Bunu da yapmak zorunda kaldı Gülgün. Aslında bu aks tahmin ettiğimiz gibi ilerliyor derken tabii bu aksta ilginç bir durum yaşandı. Tabii olay biraz yemek sahnesiyle de bağlantılı. O yüzden hemen üstünden geçeceğim birkaç konu var. Mesela ifakattan şunu öğrendik. Falcı işini Şehmuz çözmüş. Tahmin ediyorduk.
Tarık'la Ferit yüzleşti. Tarık Ferit'e dedi ki ya karın ya ailen. Hep bir tehditkar. Yine mafya dizisinin olayını gördük burada tabii. İstersen aile yemeğine hemen geçelim. Şimdi aile yemeği biraz entrikalı bir aile yemeğiydi. Bize ilk sezondaki yemek sahnelerini biraz anımsattı. Bir de ayrıyetten rakip dizideki yemek sahnelerini anımsatan bir aile yemeğiydi. Aile yemeğinde 3 tane ana başlığımız var. Bunlardan bir tanesi Orhan'la Halis'in arasındaki bu mezide olaylarıyla beraber oluşan önce iyi tavır, yani ben emekliye ayrılıyorum, sana bayrağı teslim ediyorum tarzından çıkan iyi tavırla aslında onun öyle olmadığını öğreneceğimiz bir olay. Bu noktada tabii İfakat de Orhan'ın artık ipin çekildiğini anladı ve artık Halis Orhan'ı paket etmeye hazır. Orhan'ı harcayacaklar matmazele geldi olay biraz da. Evet, İfakat'in de bir noktada birkaç bölüm önce Halis aile buluşmasında gerçekleri ortaya çıkartması, Orhan hakkındaki düşüncelerini söylemesiyle birlikte 2 bölümdür Halisa Orhan'ı sürekli sınıyordu ve onun ne kadar korkak biri olduğunu görünce bunu bir zayıflık olarak da gördüğü için Gülgün'ü mü feda etsem, Orhan'ı mı feda etsem ya da aileden başkalarını mı feda etsem diye düşünüp tarttığında, nitekim son konuşmalarında da evdeki duygusal bir sahne yaşandı. Baba oğul sarıldılar ve Halisa aptal çocuk, korkak çocuk tarzında konuştu. Böyle büyük ihtimal Orhan'ı kurban edecek gibi duruyor eğer orada da bir twist yapmazsa, başka bir şey düşünmediyse Halisa. Yemek sahnesine döndüğümüzde İfakat'le lavaboda Gülgün'ün konuşması önemliydi. İfakat açık açık dedi, yani onu şirketin başına geçirmeyecektir Orhan'ı. Burada dikkatli olmasın, görmüyor musun ipini çekti onun falan dedi. O noktada da Gülgün ilk baş inanmadı fakat daha sonrasında bu durumun farkına vardı ve nitekim de İfakat'tan yardım istemek için onu hapisten de çıkartan da kişi oldu Gülgün. Şimdi oraya geleceğim. Şimdi bu yemek sahnesindeki bir diğer gündem olayımız tabii ki yemeği polisin basmasıydı. Fakat ondan önce yine küçük bir olay var o yemek sahnesinde. Suna ile Kaya muhabbeti var. Yine hiçbir yere varmayan aksımızda Kaya çıktı, dedi ki biz Londra'ya taşınıyoruz. Ondan sonra zaten hatta Suna dedi ki neydi o yemekteki şovun falan muhabbetleri oldu. Yine hiçbir yere varmayan, yine ilerlemeyen, hatta bölüm sonuna da tekabül edecek bu Saffet olayları falan yine sadece ana aksı besleyen bir durum söz konusuyken bunlar artık ne yapacak? Ben artık merak etmiyorum abi. Ben de yani mesela Kaya şu an dese ki ben İngiltere'ye gidiyorum. Git kardeşim, zaten sana sahne yazmıyorlardı. Yani bari iyi olur derim. Ama mesela şimdi Suna'yı da burada almak istiyor. Suna'nın da diziden öyle çıkıp gitmeyeceğini biliyoruz yani Beril Pozan'ın bu dizideki rolünü düşündüğümüzde. Ya bu noktada büyük ihtimal aslında şey muhabbetini açacak herhalde senarist. Ya Kaya'ya büyük ihtimal bir şey olacak abi sezon finalinde. O yüzden de aslında onu daha sempatik gösterip bak her şeye gidebilirdik Suna. Ben sana teklif yapmıştım. İngiltere'ye gidip güzel bir hayat kurabilirdik. Orada bak Korhanların şirketlerini de yönetebilirdik. Bu aileden kaçabilirdik, gidebilirdik. Mesela ben buraya geldiğimde hep bir ailem olsun istiyordum. Ama baktım ki burası olmaması gereken bir yermiş. Benim ailem sensine getirip aslında öyle bir yaşam kuracaktık falana gelebilir. Ve Suna burada pişman olabilir. Hiçbir zaman Kaya'nın teklifini kabul edip gitmediği için, arada kaldığı için. Ona bir zemin hazırlıyorlar ama böyle mi hazırlanır o zemin bilemiyorum. Aile yemeğinin tabii son gündem maddesi de polisin aile yemeğini basmasıydı ve İfakat'i paket etmeleriydi. İfakat'i burada ihbar eden kişi önemli. Hattuç ihbar etti. Artık ailemize sızmasın, ben bu kadını istemiyorum yalıda gibi bir düsturla çıktı karşımıza ve onu ihbar etti. Senin de biraz önce bahsettiğin gibi Gülgün artık yapacak hiçbir şey kalmadığı için İfakat'i çıkarttı. İfakat yine dışarıda. İfakat'in gelecek bölüm yalıya dönmesi yok mu abi? Ya mutlaka, yani İfakat 3 bölüm önce nasıl yalıya dönecek, yalıya dönmesine gerek var mı derken yalıya dönmesinin tekrardan gerek olduğunu fark etti Mehmet Barış Günger ve Çağrı Bey. Bu noktada da tabii İfakat muhtemelen yalıya tekrar dönecektir. Şimdi burada Tayyar'ın bir planı olduğunu öğrendik. Dedi ki Şanlı kadınları bizim olacak. Ben Esme'yi alıyorum. Tarık sen Seyran alacaksın. Saffet'i de Sunay'a yamayacağız. Bu noktada da tabii siz benim damatlarım olacaksınız gibi bir motivasyonla karşımıza çıktı. Zaten benim diğer eşim de ölüyor gidiyor. Ben artık hani bununla mı takılacağım? Bana Esme lazıma getirdi. Şunu da öğrendik. Esme ile arasında eski bir background yok. Hala çıkabilir ama Esme'nin bilmediği noktada çıkabilir. İşte Tayyar meğersem eskiden aşıkmış falan gibi bir şey çıkabilir. Ama onun dışında Esme tarafında bir şey yok gibi gözüküyor. Evet, şu anlık öyle gözüküyor. Tayyar tarafında da büyük ihtimal platonik olabilir geçmişte Esme. Şimdi de görünce tekrardan eski anılar canlanmış olabilir. Ya diziye giren her kötü adamın böyle bir tutkulu bir aşkı var ve buradan bir psikopatlık yaratılıyor mesela. İşte Saffet'te de bu durum var. Tarık'ta da bu durum var. Şimdi Tayyar'da da bu durum var. Kurulan plan aslında senaristin ne kadar
bu işteki zihniyetini bence belli ediyor. Üçünün yapısı. Ya dizi böyle bir yapıya nasıl büründü? Ben de bunu çok çözemiyorum, anlamlandıramıyorum. O diyalog da bence her şeyi anlatan kısımdı Tarık'la olan sohbetlerinde. Şimdi bu konuda Mezide'yi ne yapacaklar kısmı da önemli. Mesela şimdi Tarık'la Tayyar mesela kendi konuşmalarında hani onu da işi hallederiz gibi bir noktaya da geldiler. Ya Tayyar her şeyi gözünden çıkarabilecek bir adam. Burada ilginç bir aks da vardı. Öğrendik ki Kazım Ağa bir ev tutmuş ve orada da sevgilisiyle takılıyor. Bu noktada Tayyar da tabii onları götürünce evin adresini falan öğrendi. İlerleyen bölümlerde belki yine bir yüzleşme falan ortaya çıkabilir. Zerrin ilanı aşk etti. Evet, galiba gerçekten de Zerrin'den hoşlanıyor Kazım Ağa. Sen ne düşünüyorsun abi? Yani bilemiyorum. Herkes beni yalnız bıraktı. Sen bana iyi geliyorsun diye bir çıkış noktasıyla herhalde Kazım Zerrin'e bir hoşlantı belki besleyebilir ama Zerrin'in ona ilanı aşk etmesi ve ben senden çok hoşlanıyorum, seni çok seviyorum, sana aşığım noktasına gelmesi ilginç bir durumdu. Şimdi dilersen Seyran tarafına geçelim. Sonunda o psikolog sahnelerine giriş yaptık. Diziye Tilbe Saran girdi. Daha öncesinde Gülseren Buğdayıcıoğlu karakteriyle, Doktor Hanım karakteriyle birkaç OGM dizisinde daha karşımıza çıkmıştı. Aslında Gülseren Buğdayıcıoğlu'nun alter egosu olan Tilbe Saran'ı dizide gördük. Seyran da aslında Gülseren Buğdayıcıoğlu'yla yüzleşti abi. Evet, gerçekten Gülseren Budayıcıoğlu'nun 2 tane kastı var bahsettiğim gibi. Biri Binnur Kaya, biri de Tilbe Saran gerçekten. Tilbe Saran saç stili falan da olsun, giydiği kıyafetler gerçekten Gülseren Budayıcıoğlu'nun tarzına çok benziyor. Ya bu arada oda da zaten Kırmızı Oda'ya çok benzer yapmışlar. Yani aynı o odaya benziyordu yani. Evet, gerçekten o noktada da bölümde büyük ihtimal o tarafı Gülseren Budayıcıoğlu'nun yazdığı çok açık. Çünkü o diyaloğu aslında gerçekten bu mesleği yapan bir kişi sorabilir. Seyran Hanım, siz yaşamayı istiyor musunuz? Sorusu çok önemliydi. Seyran'daki açılımı da o yarattı. Güzel bir soruydu ve muhabbeti de önemliydi Seyran'ın Ferit'e demiş olduğu. Ferit, seni de mi götürsek, aslında çok iyi bir kadına benziyor. Hem sana da iyi gelir tarzında konuştu. Yani Ferit'in de yolu hazırlanıyor oraya doğru gitmesi açısından büyük ihtimal ve Seyran aslında hani ölümcül hastalığının ölümden korkması değil, insanlara bunu anlatırsa üzüleceklerinden dolayı, özellikle Ferit'ten de bu noktada çekindiğinden dolayı anlatamaması sebebiyle yaşadığı sıkışıklık nedeniyle aslında psikiyatra gitti. Kadın da aslında tarzında konuşmuştu. Yani siz hayatınızı kaybedeceğiniz için değil, insanlar bunu öğrenirse nasıl çok üzülürler diye mi bana geldiniz tarzında konuşmuştu. Güzel bir açılım yarattı. Nitekim Seyran'ın neden bu gerçeği söyleyemediğini öğrenmiş olduk derken tabii senarist dururum abi, hadi bu gerçeği ortaya çıkaralım dedi ve acayip bir şekilde herkes bunu öğrendi neredeyse. Şimdi bununla birlikte ilk başta Suna'yla Junior Saffet görüştü ve Junior Saffet'i biraz yoklamasıyla Suna Seyran'ın hastalığını öğrendi. Dedik ki tamam, bu olayı öğrendi, artık hani bölüm sonunda daha başka bir şey olur. Bu noktada bu hastalığın herkes öğrenmesi olayı daha sonra belki sezon finalinden bir önceki bölüme tekabül edebilir gibi düşünürken Kaya Junior Saffet'i paket etti ve yalıya getirdi. Ondan sonra Ferit onu biraz yokladı. Orada güzel bir gizem yaratılmaya çalıştı ama muhtemelen itiraf etmedi bence Saffet. Hemen odaya döndük. Odada da gördük ki abi Seyran'la Suna konuşurken Suna dedi ki lütfen gerçek olmasın, lütfen gerçek olmasın. Seyran da dedi ki hayır dedi abla, gerçek, benim hastalığım var, ben ölüyorum dedi. Arkadan bir Seyran sesi, kafasını sola çeviren bir Seyran, yüzü tamamen pancara dönmüş bir Ferit, ne olduğunu anlamadığı bir şekilde bölüm finaline geldik. Şu önemli, bölüm sonunu şu şekilde bıraktılar. 3 tane merak uyandırıcı öğe var. Birincisi, Orhan'ın harcanıp harcanmayacağı, çünkü havaalanı bu tarafta değil arkadaşlar diye bir sözü var. Onun dışında tabii Esme'nin Tayyar tarafından kaçırılıyor mu hissiyatı, gidiyorlar böyle şehir dışına. Orası da meçhuldü ve tabii ki de bu son aks. Ferit aslında Seyran'ın ağzından her şeyi öğrendi abi. Peki Ferit tamamen sence öğrendi mi? Yani şöyle bir hastalığı olduğunu öğrendiğini düşünüyorum ben. Yani öleceği konusunda bence bir fikri olduğunu düşünmüyorum. Bunu bu şekilde yedireceklerdir. Ve hani bu hastalığının öğrenmesinde aile etkisi işte. Ertesi bölümde kesin bir Esme Kazım'ın bu olayı sindirememe muhabbeti. Hattuç'un belki rahatsızlanması, kız gidiyor herhalde gibi bir durum oluşabilir. Ama bu noktada ben ölüm muhabbetinin hemen çıkacağını düşünmüyorum. Evet, bence de öyle olabilir. Ve belki de Halis Sağ'ın Orhan'ı paket etme kararından döndürücü şeylerden birisi de bu olabilir. Şimdi Orhan'ı ben kendi ellerine teslim ettim. Seyran'ı kurtarmak açısından. Ama Seyran'ın da böyle bir olayı varmış. Ben niye yakınımdaki bütün herkesi kaybediyorum? Kaybetmeyeceğim, savaşacağım. Herkesi kurtaracağım diye düşünce yapısına girebilir. Bu noktada belki de Orhan ölüme giderken Mezide ile işbirliği de yapabilir. Bu ihtimali hiç konuşmadık. Belki de her şeyi bitirmek için asıl casus Orhan olur. Çünkü Gülgün'ün artık casusluk yapmayacağını biliyoruz. Belki de Orhan bunu yapabilir. Çünkü çıkarları örtüşüyor bence Mezide ile. Düşmanım düşmanı benim dostumdur
dura gelebilir. Bu noktada işte Orhan'dan o beklenen dönüşüm gelir mi? Aslında bayağıdır gelmesi gerekiyordu ama tekrardan eski yapıya büründürdüler karakteri. Acaba öyle bir şey olabilir mi? Bir entrika kurabilir mi? Yılın içerisindeki bomba Orhan olabilir mi? O tarz durumları senariste bırakıyoruz tabii ki. Diğer bölümde tabii ki Seyran'ın bu sırrını yavaş yavaş öğrenilmesi ortaya çıkacaktır. Bence de Saffet söylememiştir gerçeği. Ama hani Suna ile buluşmasından dolayı belki de Ferit kızdığı için o yukarıya çıkmıştır. O bayağı sinirli bir şekilde çıkmıştı. Hani kamera zoom yaptı falan böyle odadan çıktığında. Hani gittiğinde herhalde niye onunla buluştuğunu falan öğrenmek için gidecekti. Orada da herhalde bir şeyleri duyunca ne olduğunu şaşırdı herhalde Ferit. Çünkü küplere binmiş bir şekildeydi. Diğer açıdan da aslında bahsettiğim gibi İfaket'in Yalı'ya dönmesine neden olacak sebebi de gördük. Nitekim bölüm boyunca da onun eksikliğini hissettiğini Haris Ağa çok fazla belli etti. Evdekiler de Ferit de dedi yani. 2 hafta önce hatırlarsan bir mantık hatasından bahsetmiştim ya. Tarık hapisten çıkıyor kimsenin duymuyor diye. Bunu senarist herhalde duymuş ve ifakat üstünden keşke ifakat olsaydı da o bize söylerdi üstünden tamamen Latif'i pasifize edip hikaye açısından bir şey yazmışlar. Pek yememiş yani. Ben o mantık hatasından bu şekilde kurtulabildiklerini de pek sevemedim. Hatta yemedim diyebilirim. Tabii mesela şimdi orada şunu anlatmaları gerekiyor. Madem Latif Efendi ve İfaket'in gözünden kaçtı, Tarık'ın hapisten çıkartıldı. Bir şunu sormak lazım. Tayyar'ın devlet bağlantıları mı var ki adamı kimseden habersiz çıkartabiliyor hapisten? Böyle bir şey olduğunu görmedik. Bu adam bunu nasıl çıkardı? Zaten orada bir sıkıntı var. 2. Çıktığında nasıl kimse öğrenmedi? Böyle gözden kaçmış olamaz yıldaki kaos sebebiyle. Ben zannetmiyorum. Adamları olması lazım, Korhanları. Ama nitekim bu sezon güvenlikteki zayiatı da gördük çok fazla. Çok fazla açık veriliyor ki çatışmalar devam etsin dizide gibi bir durum var. Olmuş olması gerektiği için olan olayların silsilesini izliyoruz sanki. Bakalım sezon finaline doğru neler olacak. Teşekkürler abi. Ben teşekkür ederim. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım. Bunlar bizim için çok önemli arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyoruz. Başka videolarda görüşünceye dek hoşça kalın.